Evet sayın seyirciler, soğuk ve yağmurlu bir kış gününden merhaba diyoruz. Ben yine sunucunuz Cevdet Mehmet Kösemen. İstanbul, inanır mısınız inanmaz mısınız, bir zamanlar bir Akdeniz şehriydi ve İstanbul'un Akdeniz şehri olduğunun son kanıtlarından biri olan Bakireler Anıtı'nın önündeyiz. Süreyya Plajı semtinin orada. Af buyurun, yağmurlu havada ilk kez çekim yapıyoruz. Seste ufak cızlamalar, pıtlamalar olursa ya da lense su damlası gelirse mükemmelliğe olan inancımıza rağmen ufak bir hata yaparsak sizden şimdiden özür dileriz. Bu arada bakın, yani soğuk havalarda böyle gezip size ilginç şeyler göstermek için tabanlarımızı aşındırıyoruz. Ve siz de bize abone olabilir, beğenebilir ve zile basabilir ve hatta destekçimiz olabilirsiniz. O zaman biz de içimizi ısıtırız. Neyse efendim, gördüğünüz Bakireler Anıtı bir zamanlar denizin içindeydi. Burası bir plajdan böyle 50 metre yüzülen bir yerdi. Günümüzde denize ulaşmak için bir 250 metre daha gitmemiz gerekiyor. Yani nasıl zamanların değiştiğinin bir göstergesi. Sonra İstanbul değişti. Şimdi onun çok romansını yapmayacağım. Hala gördüğünüz gibi bu Maltepe ve çevresindeki semtler son derece sayfiye görünümünü koruyor bütün yağmura rağmen. Biz de şimdi plansızca gezeceğiz. Bakalım bu soğuk ve yağmurlu günde bizi neler bekliyor? Hep beraber görelim. Ülkemizde çok modern olduğu için görmezden gelinen manyaklıklardan biri bence belediyelerin yaptığı oyun parklarındaki tek kelimeyle psychedelic diyebileceğimiz detaylardır. Yani şimdi şuna bakın, bu adam neye gülüyor? Ne vardı da bu kadar komik? Bu bunun suratı mı? Öbür cepheye bakıyorsun, bu böyle bir ağız mı? Buradan böyle çocuklar doğar gibi düşüyor. Yani böyle falan diye. Yani başka yerlerini göstereceğim. Mesela burada niye göz var? Bu arada yani dalga da geçmiyorum. Çok sağlam, güzel, güvenli oyun alanları. Yani çocuklarınız varsa getirin güvenlikle. Ama bayağı psychedelic bir deneyim. Evet, aslında bu semt için çok olağan bir manzara ama bence yakında bu kadar yaygın olmayacak. Çoğu içinde yaşıyorsanız siz de biliyorsunuzdur. Böyle evler derme çatma gözükür ama mesela salonu geniştir, odaları büyüktür. Yani günümüzde yapılan daha modern evler kadar tıkışık değildir, kişisel alan vardır. Kapıdan girince hol diye bir şey vardır. Mesela yeni apartmanların çoğunda o yok. Direkt böyle bam diye koridora giriyorsun. O da zor. Bir de bunda şey güzel. Palmiye ağaçları nasıl böyle eski ve ulu. Yani iki tane böyle güzel büyük sütun, Korent sütunu gibi palmiye ağacına baka baka uyanıyorsun. O da çok güzel. Burada görüyorsunuz insanlar taşınıyor. İnşallah iyi bir yere gidiyorlardır ve inşallah kentsel dönüşümden dolayı değildir diyoruz ama tabii değişim hayatın kaçınılmaz bir parçası. Evet, buradaki bir apartmanın arkasındayız ve arka bahçesinde mandalina ağacı var. Dediğim gibi yani İstanbul'un halen Akdeniz şehri olduğu günlerden arta kalan güzel bir lezzet. Türkiye'nin güneyinde ya da batısında yazlığı olan insanlar varsa böyle bahçeleri olan şanslı arkadaşlarımız olabilir. Ama İstanbul'da bu gerçekten sürpriz bir nimete dönüştü. Burada ben de şimdi güzel bir mandalina atıştıracağım. Benden önce de birileri gelmiş, kabuklarını yere atmış. Afiyet olsun diyoruz. Bakalım tadı nasıl? Bayağı güzel ve çekirdeksiz. Bu kadar ev projesi yapılıyor, site yapılıyor. Yani bir mandalina fidanı dikmek bu kadar zor olmasa gerek. Bira bismillah. Evet. Bir sürü salyangoz görüyorum. Oo, salyangoz çiftliği gibi. Yağmurda uyanıyorlar. Şu küçük şeyler, elime almak aslında çok şey değil de. Şu küçük arkadaşlar salyangoz değil, kabuksuz salyangozun bir türü. Bu da burada oturuyor. Şimdi tabura gibi oldular soğuk olduğu için. Bunlar ama meyve kabuklarını ve çürümüş meyveleri yiyen tip kabuksuz salyangozlar. Böyle dıkşum diye göstereyim. Bir de şimdi elimin her yerini sümük içinde yapacaklar ama sizin için değer. Böyle duruyorlar. Yüzüklerimi beğendiniz mi? Böyle şeylerden hiç tiksinmem. Ama takı, yüzük, kolye, bilezik, hal
yani her yere kusarım. İğrenirim. Yani takı takan insanlarla da hani çıkar lan şunları falan diye kabalaşırım. Sonra öğrendim ve gerçekten bakabilirsiniz. Yani yalan söylemiyorum. Takı korkusunun psikiyatri bilimindeki Latince ismi kosmemofobia. Ve benim ismim de Mehmet Kösemen. Yani Memo Kösemen. Ve hani soyadıma ve ismime benzeyen bir ismin olması bu fobinin. Çok ilginç bir tesadüf. Neyse. Salyangoz ve benzeri hayvanları ellerken dikkatli olun. Böyle bir sümük salgılarlar. O iyi bir sümük değildir. Yani elinize, ağzınıza, gözünüze götürmeyin. Benim gibi pislik seven bir insan bile bu konuda temkinlidir. Hep böyle kolonyalı mendille onları tuttuğunuz yerleri silerseniz iyi edersiniz. Çocuk olsanız ve bilgisayar, akıllı telefon ya da internet denilen şeytan icatları olmasa şu bahçede işte salyangozlar, mandalina, yeşil alan bütün gün oynardınız ve size sürpriz bir bilgi, insanlığın %99'u da öyle büyüdü. Çok daha sakin ve güzel bir şekilde. Neyse, bu romantizmden sonra gelin şu apartmanların arasından sokağa çıkalım ve keşiflerimize devam edelim. Tabelacı ressamcılığının böyle zirve yapmış bir örneğini görüyoruz. Yani iyi ki buraya yürüdük ve bunu gördük. Çok hoşuma giden leziz bir şey. Güneş apartmanının tabelası, yani çok naif bir üslupla yapılmış. Yani oraya güneşi çizmiş, ışıklar çıkıyor falan. Net olmamakla birlikte herhalde 1980'li ya da 90'lı yıllarda yapılmış bir tabelaya benziyor. Çünkü o tarihlerde iç göçle birlikte İstanbul'a yavaş yavaş zanaatkarların üslubu de nasıl kibarca söylenir naifleşiyor. Onun da ayrı bir lezizliği var. Bu da onun örneklerinden biri. Evet, arkamda gördüğümüz apartman gerçekten bir mimari mucizesi. Pizza dilimi gibi bir şekil ama 1, 2, 3, 4, 5 kat yükselmiş. Bir de üzerine kaçak kat çıkmışlar. Maşallah diyoruz. Aslında bayağı karizmatik bir yer olabilir yani. O üstteki çatı katında oturup böyle bütün buranın hakimi gibi hissedebilirsiniz ama vallahi helal olsun. Hani Maltepe Belediyesi'nin belediye amblemlerinde bile bu sahildeki bakire anıtının izi var. Bir zamanlar denizden çıkarken deniz beyaz, arka plandaki Bursa'nın tepelerini siyah yapmış. İyi bir stensil ustası. Yakın zamanda gördüğüm en şahane apartman tabelası olabilir. Plaj yolu apartmanının gerçekten böyle plaja inerkenki neşenin vücut bulmuş hali gibi oyuncu harflerle yazılmış tabelası. Bir de altında kırmızı gölgesi var. Yani hiç böylesini uzun süredir görmemiştim. Kim yaptıysa hakkı helalı hoş olsun. Ellerine sağlık. Kim bilir kaç yıllık bir apartmanın kaç yıllık tabelası. Tabii plaj yolundan geriye işte neler kalmış görüyoruz. Böcek değil, alo böcük ilaçlama servisinin sticker'ını görüyoruz burada. Müthiş bir reklamcılık örneği. Gerçekten ironi de yapmıyorum. Çünkü rakiplerine bakın. Burada işte Ayşe haşere ilaçlama, Seba haşere ilaçlama ama böcük. Hangisini ararsın? Tabii ki böcüğü ararsın. Farkındasınız değil mi? Çeşme'de, Bodrum'da, Alaçatı'da, Datça'da milyonlar saçılan yazlıklar 20-30 yıl sonra aynen böyle olacak. Bütün çevresi apartman olacak. İstanbul'un ya da Ankara'nın ya da İzmir'in ufak ve önemsiz ve uykulu mahallelerine dönüşecekler. Her yerde kafeler, avukatlar, öyle şehrin bir parçası olacaklar. Buraların bir 50 yıl öncesine kadar nasıl olduğunu biliyorsanız insanın içinin cız etmemesi kolay değil. Evet, işte bakmasını bilen gözler için İstanbul sokakları, hatta Türkiye apartmanları modern sanatın çarpıcı örnekleriyle doludur. Bir tanesi de arkamızdaki bu fitness salonunun böyle JPEG'den kareli kareli çatır çatır acımadan gere gere büyütülmüş ozalit pencere kaplaması. Şimdi aklınıza şeyi getirin. Jean-Michel Basquiat ya da Andy Warhol gibi sanatçıların eserlerini getirin. Aynı estetik ve aynı böyle neredeyse punk rock denebilecek enerji burada da var. Bak, nefes, azim, sağlık, fitness, vücut, fitness. Ben 2 fitness görebildim. Gym, vücut. O kadın çalışıyor orada, o kadın petroglif gibi, yani
mağara resmine benziyor. Çok acayip. Genelde böyle fitness ve body ve vücut salonlarının böyle çok ilginç bir görsel dili oluyor. Tam olarak isimlendiremiyorum ama en azından gelecek nesiller için burada da arşivlemiş oluyoruz. 10 yıl, 15 yıl sonra izlerseniz belki daha anlamlı bir yere oturtabilirsiniz. Evet, Maltepe sokakları arasına sıkışıp kalmış bir anıt ağaçla karşı karşıyayız. Gerçekten yani yaşlı ve böyle içi boş kalmış bir ağaç. Yani şimdi bunun böyle yaşını ben tahayyül edemem ama çok eski ve yaşlı bir ağaca benziyor. Çünkü bayağı büyümüş ve çevredeki bitkilerin çoğunun aksine insan yapılaşmasına karşı savaşan bir ağaç. Bakın şu binanın önünden çıkan demir kirişleri böyle yavaş yavaş hamur gibi içine almaya çalışıyor. Büyük bir ihtimalle o demirler de zaten ağaç binanın üzerine doğru büyümesin diyedir. Çok ilginç bir şey ya. Bu böyle bayağı lanetli gibi böyle büyümüş. Çok acayip. Allah uzun emirler versin diyoruz. Eğer hani sanat konusunda iddialıysanız bir gün oturup bir ağacı çizmeye çalışın. Gerçekten çok kolay değildir. Gerçekçi ve doğal yapmak çok zordur bir ağaç çizimini. Ve yani ağaçların da ne kadar delirtici derecede karışık olduğunu anlamanızı sağlar. Yani insan çünkü böyle dal dal diye görüp geçer ama aslında oradan uzuyor, oradan yandan geliyor, buradan şey oluyor falan. Çok çok acayip, çok güzel. Bir şey yok. Evet, bir şair ya da bohem bir edebiyatçı olsaydım ne yapıp edip şu binayı almak ya da bir şekilde içinde bir seneliğine, 2 seneliğine yaşamak isterdim. Eski ahşap evlerden biri, günümüzde aslında bir derneğin binası ve demir yoluna ve denize bakıyor. Yani burada otur, böyle trenler geçsin, serin havada dalgalar gürlesin, sen de otur böyle denize karşı, tren yoluna karşı yaz 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 yaz. Ne kadar romantik. Bak, bu evin büyüsünü şuradan tren geçince daha iyi anlayacağız. Geliyor. İşte bu! Keyiflenmemek elde mi sayın seyirciler? Evet sayın seyirciler, döndük dolaştık ve Maltepe'nin tarihi çarşı bölgesi olan Atatürk Caddesi'ne geldik. Şimdi burayı keşfederek yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, siz de bunu yapıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Kapanmış bir dükkan görünce camlara sarılan gazetelerin tarihine bakıyor musunuz? Mesela bu 2024'ten kalma, yani burası büyük bir ihtimalle 2 yıldır alıcısını bekliyor ya da kiracısını bekliyor. Ama yani 10 yıllık, 15 yıllık gazeteler bile gördüğüm oluyordu. Siz de buna dikkat ediyorsanız yorumlarda yazın. Biraz da biz de etkileşim yaratalım. Sonra bak kanalımız bu hale gelmesin. Ayrıca yorum atamıyorsanız beğenmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü bir beğeni algoritmada bu videoyu 10 kişinin daha karşısına çıkıyor. O yüzden pamuk eller ekrana. Evet, bu kitapçıda destelerce Beyaz Dizi ve Yasemin romans bulduk. Beyaz Dizi eski Harlequin romans denilen şeyler. Bunlar bayağı ateşli aşk hikayeleri yani. Yazık, rahmetli anneannem çok okurdu bunları. Böyle deste deste Beyaz Dizi okurdu. Şimdi günümüzde de böyle kitaplar var, işte vampir, işte haşin, kurt adam, sert adam falan. Kadınların öyle okuduğu kitaplar var. Hatta TikTok'ta bunların BookTok diye ayrı bir bölümü var. Bu yeni bir fenomen değil. Yani Beyaz Dizi'den herhangi bir sayfa, korkma dedi Jack onu öpmek için uzanırken. Ben sana iyi geleceğim. Sen korkak değilsin. Cesur bir kadınsın. Canını yakmam. Sana yumuşak olacağım. Ama sen benden hoşlanmıyorsun bile. Tabii ki senden hoşlanıyorum. Ama sen evet dedi. Aksini düşünmene neden oldum. İşte böyle bir bad boylar, sayısızca bad boy, sayısızca kadınla aşk yaşıyor. Kapakları da böyle zaten. Allah! Eğlence ya da evlilik. Galiba bundan böyle çok feci sevişiyorlar bu kitapta, sonra hamile kalıp evleniyorlar.
onun kabullenme sürecini anlatıyor. Ya kim bilir kimler okudu bunları ya. Oh sayın seyirciler, mükemmel bir Süreyya plajından Maltepe yürüyüşü oldu. Ve Maltepe'ye bayıldık. Yalnız yorgunluktan biz de bayıldık. Öyle tatlı bir yorgunluk çöktü ki yani yağmurlu deniz kenarından garip dar sokaklara, kentsel dönüşümde sırasını bekleyen kurbanlık yazlık evlerden Maltepe'nin canlı ana caddesine süper bir yürüyüş oldu. Herkese tavsiye ederim. Yani ben İstanbul'da uzun süre yaşıyordum da benim cahilliğim, hiç gelmemiştim buraya. Sanki başka bir şehire gelmiş gibi hissettim. Çok güzel. Çünkü başında hani Süreyya plajı falan yine Bağdat Caddesi, Bostancı'nın devamı gibi hissediyor. Buraya gelince böyle başka canlı bir şehir gibi hissettim. Kimler buraya gelmeli? Yani böyle büyük şehir içinde küçük şehir hissini yaşamak istiyorsanız ve belki İstanbul'un geri kalanının 5-10 yıl önceki halini bir daha replay etmek istiyorsanız herkesi bekleriz. Bir kafeye oturun, bir gününüzü boş bırakın, gezin, tozun, rahatlayın. Çok iyi geliyor. Özellikle yağmurlu bir kış günü ilaç gibi geldi. Buranın başka bir güzelliği de eskiden sayfiye yeri olması. O yüzden kış aylarında acayip lezzetli bir his vardı. Yani bu eski yazlık villaların yağmur altındaki hali, o böyle yazlık yerlere kışın giderseniz o hissi yaşarsanız o burada da var. İstanbul'un göbeğinde hala hissedilmeye devam ediyor. Burada olan izleyicilerimize de bir kez daha selam söylüyorum. Güzel bir yerde yaşıyorsunuz, şanslısınız. Ve kış bahara doğru yaklaşırken hepinize en içten duygularımla sevgiler. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere.